Merhabalar, bu videoda size yeni başlayanlar ve ilk kez deneyecek olanlar için kolay bir dot mandala nokta boyama uygulaması göstereceğim. Bir sürü hatalar yapıp yine de devam edip sonuçta her şeye rağmen güzel bir bardak altlığımız olacak. Lafı fazla uzatmadan videoya başlayalım. 12 santim çapında MDF bardak altlığımı aldım. Siyah akrilik boya ile boyayıp bir gün tamamen kuruması için beklettim. Üzerine pergel yardımıyla rehber çizgileri çizdim. Dıştan içe doğru 4,5 santim, 3 santim, 1,5 santim ve 0,5 santim çapında daireler çizdim. Bu daireleri çizdikten sonra da bardak altlığımı 8 eşit parçaya böldüm. 45 derecelik açılarla çizgilerimi tamamladım. Bundan sonra boyama yaparken zeminimi kirletmemek için yıkanabilir bir levha ile koruma altına aldım. Boyama için kullanacağım nokta boyama çubuklarımı da hazırladım. Ama önce kurşun kalemle boyamak istediğim deseni çiziyorum. Her bölmenin üst kısmındaki orta noktayı belirleyip simetrik şekiller çizmeye başladım. Yapacağım desene henüz tam karar vermediğim için daha sonra lazım olursa diye her bir desenin ortasına tekrar aynısından çizeceğim. Bu kısmı tamamladıktan sonra bir üst sıraya geçip aynı desenlerden çizmeye başlıyorum. Son sırada da yine aynı şekilde desenlerimi tekrarlayıp rehber çizgilerimi tamamlıyorum. Artık bardak altlığım boyamaya hazır. Önce merkezde büyük bir nokta yapmak istiyorum. Bu nokta beyaz olsun. Tam merkeze noktayı yerleştirdikten sonra bunu pürüzsüzleştirmek için ince bir çubuk yardımıyla boyayı eşit olarak dağıtıyorum. Şimdi büyük beyaz noktanın etrafına ince uçlu çubuğumla küçük noktalar yerleştireceğim. Sarı noktalar. Ben bu hobi boyalarını biraz kıvamlı bulduğum için boyamaya başlamadan önce 1-2 damla su yardımıyla kıvamını inceltiyorum ki yuvarlaklarım daha muntazam olsun. Bir sonraki sıra için biraz daha kalın uçlu bir çubuk alıp açık turuncu renkle yuvarlaklarımı boyuyorum. İki noktayı yanlışlıkla çok yakın yaptım. Bunu düzeltmenin bir yolu var. Hafif nemlendirdiğim bir kulak çubuğu yardımıyla boyadığım yerleri üzerinden geçiyorum ve orayı temizliyorum. Şimdi kaldığım yerden devam edebilirim. Son sırada da daha kalın uçlu bir çubuk yardımıyla daha iri ve bu kez beyaz noktalar yapıp yuvarlakları tamamlıyorum. Şimdi artık bu sarıyı tamamladıktan sonra rehber çizgiler üzerinden ilerleyerek desenimi oluşturabilirim. Daha önce planlamadığım bir tasarım olduğunu söylemiştim. O yüzden içimden geldiği gibi boyamaya başlayacağım. O anda hangi rengi ve hangi tonu kullanmak istiyorsam o şekilde devam edeceğim. Nokta boyama ya da dot mandala olarak isimlendirilen bu sanat, farklı renkler ve boyutlardaki noktaların belirli bir ahenk içerisinde uygulanması sonucu ortaya çıkan görsel olarak etkileyici ve uyumlu bir eser oluşturmayı amaçlayan bir sanat dalı. Zihni rahatlatmak ve odaklanmayı sağlamak gibi birçok faydalı özelliği var. Odaklanmayı sağlayıp kendini ifade etme fırsatı da verdiği için ortaya çıkan sonuçlar yeni başlayan biri olsanız dahi çok etkileyici şeyler olabiliyor. O yüzden bu konuda kendinizi rahat bırakıp
hata yapma ihtimalinizi kabul edip sadece o anda içinizden gelen, aklınızdan geçen renklerle istediğiniz şekilleri oluşturmaya bakın. Ben genelde bir plan yapmadan ilerliyorum. Siz de birkaç denemeden sonra kendi yaratıcı özelliklerinizi kullanarak sadece size ait güzel desenler yaratabilir. Aynı zamanda sakin ve rahatlamış bir zihin yapısına kavuşarak kendinizi daha rahat ifade etme şansını yakalayabilirsiniz. Videonun bundan sonraki kısmını hızlandırıp da yayınlayacağım. Siz eğer ayrıntılarla ilgilenir ve aynı deseni yapmak isterseniz YouTube ayarlarından yavaşlat butonuna basarak izleyebilirsiniz. Benim çok severek yaptığım ve sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğum bir çalışma oldu. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.